Herkese merhabalar efendim. Evet, öncelikle çok özür diliyorum. Gerçekten o kadar hastayım ki inşallah benim için evet bugün çok zor bir yayın olacak ama sizler için tabii ki bu yayınımı yapacağım, gerçekleştireceğim. Evet, şimdi kemerleri bağlıyoruz. Çünkü 26 Şubat itibariyle yılın ilk Merkür Retrosu başlıyor. Hem de öyle böyle bir yerden değil. Balık burcunun o puslu sularında. Şimdi takvimler 26 Şubat'ı gösteriyor olabilir ama küçük bir sır vereyim mi size? Aslında etkiler çoktan başladı desem evet. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Gölge günler. Yani Merkür yavaşlamaya başladığı andan itibaren o ufak tefek aksilikler nereden çıktı işte bu demeler işte hepsi kapınızı çalmaya başlamış olabilir. Eğer birkaç gündür böyle üzerinizde bir kafa karışıklığı, garip bir dalgınlık ya da iletişimde ya hayırdır inşallah dediğiniz durumlar var mıydı? Evet, eminim vardı. İşte bilin ki bunlar retronun ayak sesleri. Evet, lafı hiç dolandırmayacağım. Evet, hayat biraz yavaşlayacak, çok doğru, ama bu sefer mesele sadece teknolojik aksaklıklar ya da mesajın yanlış gitmesi olarak olmayacak. Çünkü biliyorsunuz retroda hep öyle denir ya, elektronik cihazların bozulması, o anlamda söylemiştim. Evet, bu retro biraz kafa karıştırıcı çalışacak maalesef. Çünkü Balık burcunda. Yani en net gördüğünüz şeyler bile bir anda sisli bir yola dönebilir. Evet, Şubat'ın son haftasında atmış olduğunuz imzalar, verdiğiniz net kararlar, yaptığınız büyük konuşmalar Mart ayında tekrar önünüze gelebilir. İşte bu yüzden bu döneme bir korku filmi gibi değil de dur ve kontrol et süreci gibi bakalım, olur mu? Merkür Retrosu durduk yere kimseyi sabote etmez ama acele edeni, kontrol etmeyeni ve ya bir şey olmaz diyeni de illaki zorlayacaktır. İşte bu videoda tam da bunu konuşacağım. Bu retro en çok hangi alanı karıştıracak? Kimler daha çok yanılacak? Ve tabii ki en önemlisi de bu süreci kim az hasarla nasıl atlatacak? Şimdi videomun devamına geçmeden önce hemen şurada küçük bir hatırlatma da yapmak isterim sizlere. Şimdi bu videoda böyle burç işte Koç burcu, Güneş burcu Koç olan, işte örnek veriyorum, yükseleni Akrep olan nasıl etkilenecek gibi 12 burcu böyle detaylı bir şekilde yorumlamayacağım. Bunu merak ediyorsan, Güneş burcum ve yükselen burcum bu süreçte nasıl etkilenecek diye merak ediyorsan, hadi sana bir güzellik yapıyorum. Biliyorsunuz 20 Şubat 1 Mart tarihleri arasında haftalık burç yorumum yayında olacak. Linkini de buraya bırakıyorum. Merak edenler detaylı bir şekilde izleyebilirler. Evet, şimdi Merkür Balık burcunda dedik. Peki bu ne demekle başlayalım? Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu Merkür Balıkta hikayesi aslında bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Merkür bizim zihnimizin şoförü. Tamam mı? Konuşmamız, mesajlarımız, karar verme biçimimiz, ağzımızdan çıkan her söz, attığımız her imza onun elinden geçer. Balık burcuysa bu işin içine girdiğinde ortalık biraz böyle şenleniyor. Ama bir o kadar da maalesef puslanıyor. Çünkü balık dediğimiz enerji mantıktan ziyade duyguyla, netlikten ziyade hayallerle ve sezgilerle hareket eder. Anlaştık mı? Şimdi bu ikisi bir araya gelince ne oluyor Gökçe Hanım diyeceksiniz. İşte orada çarşı, pazar gerçekten biraz karışıyor. Şimdi normalde bir mevzuya baktığınızda tamam olay budur dersiniz değil mi? Yani net görürsünüz. Ya işte balık etkisindeysen işte o netlik ne oluyor biliyor musun? Maalesef kayboluyor. Sanki gözlüğümüzün camı ne oluyor biliyor musun? Buğulanmış gibi oluyor. Böyle düşünün. Bak, güzel örnek oldu. Şimdi bu retroda zihnimiz tam olarak böyle çalışacak. Maalesef yarım yamalak görme. Yani daha doğru bir ifade bulamadım burası için. Yani yarım yamalak görmek demek daha doğru gibi geldi. Ama mesele sadece zihnimizde sınırlı olmayacak. Balık burcu demek sadece iletişim demek değil ki. Aynı zamanda bizim uykumuz, rüyalarımız ve hatta ruh halimiz bile demek. İşte bu yüzden bu aralar böyle sabah yataktan kalkmakta her zamankinden biraz daha zorlanabilirsiniz. Yani sanki üzerinizde görünmez bir ağırlık varmış gibi bir halsizlik hissedebilirsiniz. Ya da böyle geceleri ya ben ne izledim az önce dedirten böyle film gibi karışık rüyalarla da uyanabilirsiniz. Şimdi balığın o sınırsız dünyası tabii ki Merkür'le birleşince haliyle bilinçaltımız adeta
bayram ediyor. Eğer kendinizi böyle her zamankinden daha dalgın, daha uykulu hissediyorsanız vücudunuz aslında size retronun başladığını zaten söylüyor. Bu dönemde bağışıklığınıza bakın, çok önemli. Ekstra lütfen özen gösterin, olur mu? Çünkü ruhumuz yorulunca ne olur? Haliyle bedenimiz de dinlenmek ister, o da yorulur. Evet, en basitinden mesela siz birine "naber" diye mesaj atarsınız. Karşı taraf böyle altında farklı anlamlar arar. Bozulur. Ya da ne bileyim, birisi size böyle dümdüz bir şey söylemiştir. Ama siz onu böyle size hakaret edilmiş gibi algılayabilirsiniz. Aslında ortada bir şey yok ki. Ama işte o meşhur "ben onu öyle demek istememiştim" cümlesi var ya. İşte bu aralar belki herkesten en sık duyacağınız cümle olacak benden söylemesi. Bir de balık enerjisinin şöyle bir huyu vardır bakın. Kaçmayı sever. Net konuşmaktan, evet ya da hayır denmekten pek de hoşlanmaz. O yüzden bu aralar böyle çevrenizde lafı dolandıran, "ya bakalım, bakarız, hallederiz, bir ara konuşuruz" gibi diyerek böyle topu taca atan insanlar varsa işte bunların sayısı biraz daha artabilir. Kimsenin ağzından net bir cevap almak sanıyorum bu süreçte kolay olmayacak. Evet, kararlar deseniz onlar da tamamen tabii ki duygusal olacak. Yani normalde böyle 40 kere düşünüp atacağınız bir adım, "aman canım ya, içimden öyle geldi" diyerek böyle bir anda atıverirsiniz. Ya da tam tersi olabilir. Mesela sırf ayıp olmasın diye, işte karşı taraf kırılmasın diye aslında böyle hiç istemediğiniz bir şeye tamam da diyebilirsiniz. İşte hata payı zaten tam da burada devreye giriyor. O an size böyle çok doğru gelen o his, o duygu 3 hafta sonra ya da 5 gün sonra "ya ben ne akla hizmet ettim de bunu kabul ettim" dedirtebilir. Ne olur acele kararlar vermeyin, olur mu? Şu bulanık su meselesini aklınızdan lütfen çıkarmayın. Ben yine oraya döndüm. Çünkü su durgunken evet dibini çok net görebilirsiniz, değil mi? Yani taş nerede, çukur nerede, her şey bellidir, yani apaçık bellidir, görürsünüz. Ama suyu bir karıştırdınız mı o derinliği yanlış hesaplarsınız. İşte Merkür Balık retrosu da tam olarak bu gerçeklerle bir yere kaybolmuyor. Ama su bulanık olduğu için de tabii ki siz gerçeği maalesef seçemiyorsunuz. Yani bu dönemin aslında en büyük imtihanı bana sorarsanız ne biliyor musunuz? Gerçekle hayali birbirine lütfen karıştırmayın diyorum. Evet, özetle mesele başımıza kötü bir şey gelmesi tabii ki değil. Mesela önümüzü görmediğimiz halde böyle gaza basıp basmayacağımız. Çünkü balık retrosu sizi asla kandırmaz. Sadece sizin kendi kendinizi kandırdığınız yerleri, çok üzgünüm ama çat diye önünüze koyar. Peki geldik şimdi fasulyenin faydalarına. Bu retro bize ne yapacak, değil mi? Şimdi siz sormadan ben söyleyeyim. Şimdi gelelim işin aslında en kritik kısmına. Bu retro sahaya inince neler yapar? Şunu en başta netleştireyim, söylemek isterim. Evet, Merkür retrosu hayatınıza öyle durduk yere yeni bir dert açmak için tabii ki gelmeyecek. Daha çok sizin sonra hallederim deyip böyle halının altına süpürmüş olduğunuz ne varsa onu çıkarıp böyle masanın tam ortasına koyacak. Üzerini kapat geç devri maalesef bitti. Yani ne var? Yüzleş ve tamamla devri başlıyor. Şimdi bu dönemde karşınıza sadece eski sevgililer değil, eski defterler de çıkabilir. Mesela bir ekran görüntüsü, eski bir mail ya da unutulmuş bir söz çat diye böyle önünüze düşebilir. İşte o an şunu fark edersiniz: ben buradaki detayı kaçırmışım. Şimdi bu cümleyi de aklınızın bir köşesine lütfen yazın, olur mu? Şubat'ta kontrolsüzce atılan adımların faturası maalesef Mart'ta önünüze gelir. Şimdi ilişkiler bazına da bakalım mı? Evet, aslında en büyük risk alınganlık olacak ilişkiler kısmında. Karşı tarafın böyle bir cümlesine öyle bir kurulursunuz ki olay "ya sen bana bunu nasıl dersin" noktasına bile gelebilir. Geçmişten biri kapınızı çalarsa hemen heyecanlanmayın, olur mu? Retro size o kişiyi değil, aslında o konuyla gerçekten vedalaşıp vedalaşmadığınızı test ettirecek. Evet, şimdi iş ve para kısmına da bakalım, tabii ki çok önemli. Şimdi iş ve para tarafında planlar sarkar. Mailler havada asılı kalır. Sözleşmelerdeki hani o küçük ama hani can yakan maddeler maalesef gözden kaçabilir. Bakın buralar çok önemli detaylar. Lütfen kaçırmayın, atlamayın. Ama burada balık burcunun su enerjisine şöyle özel bir parantez açmam lazım, değil mi? Yani klasik Merkür retrolarında telefonun bozulur deriz ya. Hani az önce de söyledim.
söylemiştim. Genelde elektronik cihazların bozulmasıdır. Ama bu sefer durum biraz daha ıslak olabilir. Yani telefonunu suya düşürmek, bilgisayarın üzerine çay, kahve dökmek ya da ne bileyim böyle durup dururken su tesisatıyla uğraşmak, evet, bu retronun şanındandır. Şimdi finansal konularda da otomatik ödenir nasıl olsa dediğin şeyler var ya, işte o para ya eksik yatar ya da ne bileyim bir yerlerde takılıverir. Aman dikkat et derim. Sosyal medya kullananlar, tadam, sizin için de şimdi önemli bir uyarım var. Yani yazı diline lütfen bu dönemde çok dikkat et derim. Sizin böyle şaka yaptığınız yerde karşı taraf bunu savaş ilanı olarak görebilir. Gerçekten yanlış anlaşılmalara çok açık bir süreç. Ben onu öyle demek istemedim savunmasını da zaten en çok bu dönemde duyacağız, biliyor musunuz, karşılıklı olarak. Yani özetle toparlamam gerekirse bu kısmı, bu retro evet yeni bir yangın çıkarmayacak, çıkarmaz. Sadece sönmemiş külleri böyle rüzgarla savurur. Eğer bir işiniz, ilişkiniz ya da planınız zaten sağlam temellere dayanıyorsa, ki hayatta da böyle değil mi? Retro onu asla yıkmaz, yıkamaz. Ama idare eder diyerek böyle yürüttüğünüz ne varsa, hani sallantıda olan ne varsa diyelim, olur mu? İşte bu süreçte çok ciddi bir testten geçer. Şimdi gelelim asıl soruya. Kimler bu süreçte ter dökecek? Kimler arkasına yaslanıp süreci yönetecek, değil mi? Önce zorlanacaklardan başlayalım mı? Önce kötüden başlayalım, sonra iyiye gidelim. Şimdi bu retro en çok yangından mal kaçıranları yorar. Ne alaka şimdi Gökçe Hanım diyeceksiniz. Şimdi hadi olsun bitsin, hemen cevap vereyim. Ya şu iş aradan hemen bir an önce çıkıversin diyenler var ya, işte bu dönem bir mayın tarlası gibi. Yani hız bu dönemde bir marifet değil ki. Nereye koşuyorsun, nereye gidiyorsun? Tam tersine en büyük riskiniz olacak. Acele karar vermek yok. Anlaştık mı? Bir de içime doğdu diyerek böyle gözü kapalı yola çıkanlar vardır ki gerçek hayatta da yok mudur böyle tipler? Hayran kalırım onlara. Ya bakınız şimdi, sezgi tabii ki her anlamda güzeldir. Herkesin böyle kendine özgü böyle hisleri vardır, sezgisi vardır. Hatta kimi der işte ben ne hissetsem, ne sessem çıkar der. Tamam, ama bu retroda hisleriniz size maalesef oyun oynayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani somut bir kanıtınız yoksa, hani sadece aman 6. hissime güvendim, öyle olacak böyle olacak gibi şeyleri güvenip de böyle gemileri yakmak bu dönemde vallahi hiç de akıl kârı değil, uyarmış olayım. Ve tabii ki kaçanlar. Şimdi konuşmayayım, aman tadım kaçmasın, sonra hallederim diye böyle meseleleri hep halının altına süpürenler vardır ya. İşte retro ne yapar biliyor musun? O halıyı sizin altınızdan çeker alır. Farkına bile varmazsın. Kaçtığın ne varsa her zamankinden daha gürültülü bir şekilde maalesef önüne geri gelir. Evet, en çok canı yananlar dedik, değil mi? Peki kimlerin yüzü güler? Kimler bu süreçte kazançla kapatacak? Şimdi aslında formül çok basit, biliyor musunuz? Vitesi küçülten kazanır. Bak, çok net bir cümle. Sakin kalan kazanır. Evet, yani karar vermeden önce böyle bir gece uyuyan, ya dur bakalım bir taşlar yerine otursun diyen kişi bu süreçten gerçekten en karlı çıkan kişi olacak. Yani o gece karar vermeyip de bir gece uyuyup sabah uyananlar çok bambaşka bir kararla dönecek ve işte o karar doğru bir karar olacak sizin için. Ve 2 kere okuyan da kazanır. Bak, buralar çok önemli. Yani size çok basit, komikmiş gibi geliyor olabilir ama bakın bunların altını çize çize lütfen, hem ben çiziyorum hem de siz izlerken lütfen dikkatlice notlarınızı alın. Döne döne izleyin. Atılan mesajı, imzalanacak kağıdı, gelen maili, acaba bir şey mi kaçırdım diye tekrar tekrar kontrol eden kişi işte o meşhur retro kazalarından böyle tereyağından kıl çeker gibi kurtulacak. Ya zaten normal hayatta da böyle olmalı. Yani acele karar vermeyin. Yani konu ne olursa olsun, sadece retro dönemleri için geçerli değil ki. Yani net olan zaten hayatta da kazanır. Hele bu retro döneminde çok çok daha kazanır. Lafı dolandırmayayım. Ben şunu demek istedim diye açık açık konuşan, dürüstlükten asla şaşmayan insan o bulanık suyun içinde asla boğulmaz ve bu retro döneminde gerçekten sağlıklı ve kazasız bir şekilde atlatır. Yani acele eden hata yapar, sabredense yolunu o kadar güzel açar ki, kontrol eden bakın korur. Bir şey olmaz diyen yorulur. Kaçan yüzleşmek zorunda kalır. Yüzleşense özgürleşir. Bakın, farkında mısınız? Dediğimin hep tersi. O yüzden kaçtığınız yerden yakalanıyorsunuz. Şimdi gelelim retronun burçlara etkisine.
Videonun başında sizlere böyle kısa bir hatırlatma yapmıştım hatırlarsanız. Uzun uzun 12 burcu yorumlamayacağım dedim ama içim rahat etmedi. Şöyle çok kısa birer cümleyle geçeceğim ama dediğim gibi çok daha detaylı videomu 23 Şubat 1 Mart haftalık burç yorumumda anlattım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Benim için gerçekten çok önemli, bu hatırlatmayı ikinci kez yapıyorum. Evet, şimdi Koç, yangından mal kaçırır gibi karar verme, olur mu? Bu retro seni işte tam da o hadi hemen olsun dediğin, sabırsızlandığın yerden yakalayacak. Aman lütfen dikkat et derim. Sevgili Boğa, 3 kuruşun hesabını mı yapacağım deme. Yap tabii ki. Devir o devir. Devir o devir, lütfen 3 kuruş deme. O 3 kuruşlar yan yana geldiği zaman birikim işte böyle olur. O yüzden küçük hesap hataları sonra başına iş açabilir. Yani o 3 kuruş gitse ne olur deme. Çok büyük bir geri dönüşü olur bunun. Anlatabiliyor muyum? Her harcamayı lütfen bir değil hatta 2 kez kontrol et sevgili Boğa. İkizler, ağzından çıkan söze dikkat et. Sen şaka yaparsın ama karşı taraf bunu savaş ilanı sanabilir. Bu ara mesaj yazarken 2 kere düşün. Bakın hemen hemen hep aynı cümleleri kuruyorum. Neden? Evet, çünkü bu retro maalesef dediğim gibi hız yok, acele kararlar yok, sakin düşünen, adımlarını emin atan kişilerin gerçekten kazançlı çıkacağı hafta. Ve Yengeç, eski defterler yine masaya geliyor. Canım yanmasın diye böyle hemen tepki verme ya. Önce bir derin bir nefes al. Geçmişin seni üzmesine de izin verme. Zaten bir kere üzülmüştün. Bunu hatırla. Evet sevgili Aslan. Böyle gurur yapıp da ya ben bilirim dersen yanlış anlaşılmalar böyle çığ gibi büyür üstüne gelir. Haklı çıkma çalışma, ya sadece anlaşılmaya odaklan. Bir kere de böyle dene. En azından şu retro döneminde bir kere dene, ne kaybedersin. Sevgili Başak, evet sen her şeyi planladığını sanırsın da ama o küçücük bir detay maalesef her şeyi alt üst edebilir. Ya kesin hallettim dediğin bir iş hatta bir kez daha kontrol et, olur mu? Bak diğer burçlar için söylemiştim, senin için de aynı şey geçerli. O yapacağın işi bir kez daha kontrol et. Detaylarına bir kez daha bak. Belki gözden kaçırmış olduğun şeyler olabilir. Sevgili Terazi, öyle mi yapsam böyle mi derken ay kafan iyice çorbaya döndü. Netleşmediğin hiçbir yola lütfen bu ara girme, olur mu? Eğer bunu yapamıyorsan, adım atmaktan böyle cesaretin yok, korkuyorsan, böyle kafan karışıksa benim sana tavsiyem beklemede kal. En doğrusu bu. Sevgili Akrep, içime atayım geçer dersen yanılırsın. Sustuğun ne varsa devleşip maalesef geri döner. Vaktinde ve net konuş ki içinde birikmesin. Ay bir de ne kadar gereksiz bir şey. İçinde kalıp dert olacağına dışarı çıksın, mert olsun sevgili Akrep. Ve sevgili Yay, dünyayı kurtaracak o büyük planlarını böyle bir süre rafa kaldır, olur mu? Önce şu elindeki işleri bitir. Önünü görmeden ya lütfen gaza basma. Şu maymun iştahlılığı var ya Yay burcunun, çok fazla hoşlanmıyorum. Hemen her şeyi böyle atlayıp bu sabırsızca tavrı var ya. Biraz böyle sakin, gaza basma. Ayağın acık frende olsun. Evet sevgili Oğlak, iş güç evrak. Zaten biliyorum deme. En bildiğin kağıttaki ufacık bir hata bile sonra sana ne olacak biliyor musun? Hem vakit hem de nakit kaybettirir. Bak sizin için çok önemli bir yer burası. Sevgili Kova, sosyal medyada ya da ne bileyim böyle arkadaş grubunda böyle bir anlık gaza gelip lütfen bir şeyler yazma. Yazı dilim bu ara çok yanlış anlaşılmaya müsait, kurduğun cümlelere, ağzından çıkan kelimelere dikkat et derim. Sakin kal ya. Çok fazla uzatmayacağım. Sakin kal. Ve geldik son olarak balık. Şimdi balık, sahne senin için. Evet, ışıklar da senin için. Bu hafta senin için şanslı bir hafta. Ama şöyle bir önerim olacak senin için. Çok fazla böyle hislerinle hayallerini birbirine karıştırma derim. Daha güzel geçecek senin için bu retro. Bunu gerçekleştirirsen. Evet sevgili takipçilerim, tablo bu. 26 Şubat'tan sonra hayat biraz böyle vites küçültecek. Planlar yavaşlayabilir. Bazı şeyler beklediğiniz hızda ilerleyemeyebilir ama bu bir engel değil, bu bir kontrol noktası. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Mart ayında işler netleştiğinde ben bunu nasıl görmedim dememek. İşte bu yüzden bu süreci sakin, kontrollü ve dikkatli geçirmek tabii ki çok önemli. Hemen karar vermek yerine bir gece beklemek, hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilmek. Gökyüzü kimseyi cezalandırmaz ama dikkatsizliği de tabii ki asla affetmez. Evet, şimdi sıra sizde. Hayatınızda şu an netleşmeyen, sisli kalan konu ne? İlişki mi, para mı? Yorumlara yaz. Birlikte değerlendirelim, olur mu? Gökçe ile Astroloji'de bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.